Herkese merhaba, ben Enes Yücepur. Bugün Delta 3 boyutlu yazıcımızın montajına başlayacağız. Montaja başlamadan önce birkaç açıklama yapmak istiyorum. Bu video serilerinde kullandığım parçaların hepsini açıklama kısmına ben yazıyorum. Yani burada görmüş olduğunuz aldığım bütün parçaları, Sigma profillerin uzunluğunu, hatta vida somunların kaçar adet hangi uzunlukta olduğuna kadar videonun açıklamasına yazacağım. Her partta her parçayı oradan takip edebilirsiniz o yüzden. Onun dışında son videoda da bütün malzemelerin hepsinin ne olduğunu Excel listesi yaparak açıklayacağım. Fiyatlarıyla birlikte oradan hepsini görebileceksiniz. Gene son videoda burada tasarlamış olduğum parçaların STL dosyalarını paylaşacağım. Bunları son videoda paylaşacağım çünkü hala bazı parçalardan alternatif bir şekilde çıktı aldım. Onları hala test ediyorum. Hangisinin daha iyi olacağını, hangisinin daha kötü olacağını henüz kestiremiyorum. Çünkü bu yazıcıyı ilk defa yapıyorum. Parçayı yeni tasarladım. Bunu da zaten hep birlikte göreceğiz. Zaten son videoda bunlar netleşmiş olacak. Oradan indirebileceksiniz. Gene yazılım dosyasını da aynı şekilde videonun açıklama kısmında paylaşacağım son videodan sonra. Son olarak bahsedeceğim konu, bu yazıcının bir de ismi var. Bu yazıcının ismini Trins koydum. Yani TRINS şeklinde. İnternette arattığınız zaman bu şekilde bulabileceksiniz. Hatta kendi siteme de bunun linkini koyacağım. Kendi sitemin linkini de koyacağım. Kendi sitem şu anda yapım aşamasında, daha eksikleri var ama son videoya kadar bitmiş olacak. Parçaları da oradan görebileceksiniz, indirebileceksiniz. Lafı gene ben çok uzattım. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim. 3 boyutlu yazıcımızın montajına başlayalım. Evet, ilk olarak burada görmüş olduğunuz parçaları birleştirerek başlayalım. Cihazın alt kısmından başlayacağız. Alttan yukarı doğru çıkacağız. Bu üç parçayı birleştireceğiz şimdi Sigma profillerle. Burada 20'ye 40'lık şu Sigma profilleri kullanacağız. Şöyle bir alt tarafı olacak. 20'ye 20 bir baskı alanı olacak. Bunun üzerine ısıtıcı bir zemin gelecek. Altta da güç kaynağı gelecek. Evet, burada bir hatamız oldu. Bunun montajı olmuyor. Yani şuradaki parçaları sökmem lazım ki montaj yapabileyim. Bunları sonradan yerine takacağım.
Evet, buradaki parçamızı gördüğünüz gibi tamamladık. Bayağı da sağlam oldu. Taş gibi. Şimdi burada motorlarımızı takalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi M17 3 tane motorumuz var. 16 dişi de dişimiz var. Şimdi bu 16 dişilerimizi motorumuza takalım önce. Evet, alt bölüm kabaca bitti. Burada da gördüğünüz gibi motorlarımızı da yer yerine taktık. Güzel oldu. Şimdi üst tarafı yapacağız. Bunu böyle şöyle bir kenara alalım. Üst tarafta burada görmüş olduğunuz parçalar var. Burada 20'ye 40 değil de bu sefer 20'ye 22'ye birleştireceğiz. Fakat burada birkaç parça var. Onları da takacağız. Şuraya görmüş olduğunuz avare kasnaklar gelecek ve şurada mekanik end stoplar var. Bunları yerleştireceğiz. Bunlar da şu şekilde olacak burada. Şimdi bunları takalım. Her bir kısma vidalarını takalım. Bunları takalım. Ve videomuza devam edelim bu şekilde. Evet, bu parçamızı da bitirdik. Üst taraf tamam. Alt taraf da tamam. Alt tarafta hemen burada. Yani üst taraf, alt taraf. Şimdi aradaki parçayı takacağız. Yani bu şekilde. Bu üst tarafta bu şekilde olacak. Ve araya da dipmelerimizi takacağız. İlginç oldu. Şimdi alt tarafın önce parçasını takalım. Şu dikmelerimizi takalım. Bunlar da bayağı uzun parçalar. Daha sonra arabalarını takacağız. Şimdi burada da 2 tane dışarıdan tutan parça var. Onları takayım. Evet, bu yandaki vidalarımızı da, vida yerimizi de taktık. Şimdi dikmelerimizi yerine yerleştirebiliriz.
Evet, gördüğünüz gibi kabaca iskelet sistemini oluşturduk. Şimdi sırada bu eksenlerde hareket eden tekerli sistemler var. Şurada görmüş olduğunuz parça var. Bunları takacağız. Daha sonra bunların kayışlarını takacağız. Daha sonra şuradaki parçalar var, kapaklar. Şunları yer yerine yerleştireceğiz. Ve buradaki parçalarımızı takacağız. Tablomuzu yerleştirmek için. Arka tarafta power kısmı var. Onu takacağız. Daha sonra kafayı ekleyeceğiz. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz yani. Şimdi şu bahsettiğim arabaları takalım ve videomuza devam edelim. Bunu aşağı alıyorum. Evet, arabalarımız şöyle şu parçalardan oluşacak. 3 tane bundan, 3 tane de bundan. Şunlar. Arabalarımızın tekerleri de bunlar. Şunları kullanacağız. Şunları kullanacağız. Bu da var. Bu kadar. Şimdi bunları takalım. Şimdi bu parçayı takacağım fakat bu parçayı takmadan önce şurada bir insert somun yeri var. Insert somun yerine insert somunumuzu takalım. Şurada da 2 tane daha var. Yani toplam 3 tane insert somun takılacak buna. Insert somun olarak şunları takacağız. Yani bu insert somunlar buralara girecek. Modelde şu parçanın köşesi kalkmış. Diğer yeri düzgün ama bir tanesi kalkmış. Bunu tekrardan yazdırabilirdim ama uğraşmadım. Şimdi buraya metrik 5'in somunları gelecek. Evet, buradaki parçaları gördüğünüz gibi hepsini bitirdim. Sadece şuraya pul eklemeyi unutmuştum. Hepsinin arka tarafına da bu hareketli kısmın arkasına pul ekledim. Üstünde de pul var bunların. Tek tarafında pul yok, tek tarafında var. Çünkü bu tekerler sıkılık ayarı yapabilen kısımda. Şimdi bu parçaları cihazımıza takalım. Evet, sistemimizin ilk aşamasını bitirdik. Burada görmüş olduğunuz gibi iskelet sistemi tamamlandı gibi. Şimdi bir sonraki videoda buradaki kayışlarımızı takarız, kollarımızı takarız, kafamızı takarız. Burada kafamız olacak. Karbon fiber çubuklarımız var. Bunlardan keseceğiz, uçlarını yapacağız ve bunları takacağız. Bu şekilde. Şimdi bu kadar. Dediğim gibi bir sonraki videoda devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.